395 yılının Ocak ayında Büyük Theodosius son nefesini verdiğinde arkasında koca bir imparatorlukla birlikte iki çocuk bıraktı. 18 yaşındaki Arkadius doğunun başına geçti, 10 yaşındaki Honorius ise batıyı devraldı. Kağıt üzerinde imparatorluk hala tekti. Teoride tek ve bölünmez bir bütün olarak kabul ediliyordu. Ama gerçekte o gün Roma ikiye ayrıldı ve bir daha hiç birleşmedi. Bu videoda saray entrikalarıyla dolu Arkadius döneminden başlayıp Bizans'ı en uzun süre yöneten ve en derin iz bırakan hükümdarlardan birisi olan 2. Theodosius'un dönemine uzanıyoruz. Kundak'ta bir bebekken tahta çıkan, 42 yıl hüküm süren ve Doğu Roma'yı bir sonraki 1000 yıla taşıyacak temelleri döşeyen bu imparatorun hikayesini Konstantinopolis surlarından üniversiteye, kanunlarından Atilla ile pazarlıklara kadar baştan sona anlatıyoruz. Zamanın anılarına hoş geldiniz. Arkadius'un 13 yıllık hükümdarlığını anlamanın en doğru yolu onu bir hükümdar olarak değil, çevresindeki güçlü isimlerin çekiştiği bir sahne olarak görmektir. Genç imparator ne orduyu yönetti ne de sarayın gerçek efendisi oldu. Fakat onun adına yönetenler sırayla sahneden düştü. İlk sırada Doğu Praetorian Prefektörü Rufinus vardı. Theodosius'un ölümünden hemen sonra idarede neredeyse mutlak bir otorite kurdu. Hatta kızını Arkadius'la evlendirip imparatorun kayınpederi olmayı hesapladı. Ama batıdaki güçlü komutan Stilicho ile giriştiği rekabet ve saray içindeki hesaplaşmalar onu yalnız bıraktı. 395 yılının sonunda Got asıllı komutan Gainas'ın adamları onu suikastle ortadan kaldırdı. Bunun üzerine boşalan yeri beklenmedik bir isim doldurdu. Saray harem ağası Eutropius. Bir hadımın devlet yönetiminde bu denli öne çıkması Roma geleneklerinde görülmemiş bir şeydi. Eutropius yine de becerikli çıktı. Sivil bürokrasiyi askeri kanada karşı güçlendirdi. Hunlara karşı düzenlediği başarılı bir seferin ardından 399 yılında konsüllük makamına kadar yükseldi. Ama bir hadımın konsül olması Roma aristokrasisinde büyük bir infial yarattı. Kısa süre sonra hem İmparatoriçe Aelia Eudoxia'nın hem de God General Gainas'ın baskısıyla görevden alındı. Sürgüne gönderildi ve ardından idam edildi. Bu sırada Eutropius'un düşüşüyle açılan boşluğu Gainas doldurmaya çalıştı. Anadolu'da Tribigild'in başlattığı Got isyanını büyüterek kendisini Magister Militum ilan ettirdi ve Konstantinopolis'e girdi. Ardından Aryan mezhebine bağlı Gotlar için şehirde kilise yapılmasını istedi. Ama karşısında dönemin en keskin dilli isimlerinden biri vardı. Konstantinopolis Patriği Ioannis Hristostomos. Patriğin sert muhalefeti ve halkın Got egemenliğine karşı duyduğu tepki M.Ö. 400 yılında büyük bir ayaklanmaya dönüştü. Şehirde kıstırılan 7000 Got askeri imha edildi. Kaçmayı başaran Gainas ise başka bir Got komutan olan Fravitta tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra Tuna boylarında Hun hükümdarı Uldin tarafından öldürüldü. Gainas krizinin bu şekilde atlatılması küçük bir ayrıntı değildi. Batı Roma'nın aksine Doğu, ordunun sivil idareye boyun eğdiği bir yapıyı korumayı başarmıştı. Bu da imparatorluğun geleceği için hayati bir dönüm noktası oldu. Arkadius'un saltanatının son yılları ise İmparatoriçe Aelia Eudoxia'nın sarayda kurduğu mutlak hakimiyetle ve Patrik Hristostomos ile yaşadığı gerilimle şekillendi. Patriğin sarayın lüksüne, yolsuzluğa ve imparatoriçenin otoriter tavrına yönelttiği sert vaazlar, kendisinin 2 kez sürgüne gönderilmesine ve başkentte ciddi toplumsal çalkantılara yol açtı. 1 Mayıs 408'de Arkadius beklenmedik şekilde öldüğünde geriye tek varisi kaldı. Henüz 7 yaşındaki oğlu 2. Theodosius. Ve burada geç antik dönem tarihçileri Prokopius ile Teophanes'in aktardığı, kaynaklarda hala tartışmalı sayılan ilginç bir hikaye devreye girer. Anlatıya göre Arkadius, ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde oğlunun ve imparatorluğun koruyuculuğunu,
Roma'nın geleneksel düşmanı olan Sasani Şahenşahı 1. Yazdegerd'e emanet etmiş. Sasani hükümdarı da bu görevi kabul ederek Konstantinopolis'e bir eğitmen olan Antiochos'u göndermiş ve çocuk imparatora yönelecek herhangi bir müdahaleyi savaş sebebi sayacağını ilan etmiş. Modern tarihçiler bu anlatının ne kadarının gerçek, ne kadarının sonradan süslenmiş bir diplomatik efsane olduğunu tartışsa da hikayenin kendisi bile bir şeyi net biçimde gösteriyor. Doğu sınırı bu dönemde gerçekten sakindi ve çocuk imparator tahtına kimse tarafından ciddi biçimde meydan okunmadan oturabildi. İkinci Theodosius aslında Arkadius'un ölümünden çok önce daha 9 aylıkken 402 yılının Ocak ayında eş imparator ilan edilmişti. Ama gerçek anlamda tahta 408'de 7 yaşında bir çocuk olarak oturdu. 42 yıl sürecek bu uzun saltanat, Doğu Roma'nın ideolojik, idari ve fiziki yapısını kalıcı şekilde biçimlendirecekti. Fakat başlangıçta kimse bunu tahmin edemezdi. Çünkü ortada yönetebilecek yaşta bir hükümdar bile yoktu. İktidarının ilk yılları Doğu Pretorian Prefektörü Anthemius'un vesayeti altında geçti. Anthemius göründüğünden çok daha yetenekli bir devlet adamıydı. İmparatorluğun tahıl tedarikini yeniden düzene soktu. Sasani devleti ile barışçıl ilişkileri titizlikle korudu ve başkentin savunma altyapısını baştan tasarlayarak Doğu Roma'nın kurumsal iskeletini sağlamlaştırdı. Konstantinopolis'in o efsanevi surlarının ilk tohumları da aslında Anthemius'un bu dönemde attığı adımlara dayanıyordu. Ama vesayet sonsuza dek Anthemius'un elinde kalmayacaktı. 414 yılında sahneye dönemin en etkili kadın figürlerinden biri çıktı. İmparatorun ablası Pulcheria. Henüz 15 yaşındaki Pulcheria kendisini Augusta yani imparatoriçe ilan ettirerek vesayeti fiilen devraldı. Bu sıradan bir güç değişimi değildi. Pulcheria bakirelik yemini etmiş, saray yaşamını neredeyse manastır disiplinine yaklaştırmış genç bir kadındı. Ve bu dindarlığı kardeşinin hem eğitimi hem de dini politikaları üzerinde mutlak bir nüfuz kurmasını sağladı. Fakat 7 yıl sonra 421'de 2. Theodosius'un hayatına bir başka güçlü kadın daha girdi. Atenalı bir filozofun kızı olan ve vaftiz olduktan sonra Aelia Ödokya adını alan entelektüel bir kadınla evlendi. Pulcheria ile Ödokya arasındaki nüfuz mücadelesi o andan itibaren saray siyasetinin ana damarlarından birini oluşturdu. Ödokya'nın Helenistik eğitimi ve şairane kişiliği ise sarayda beklenmedik bir kültürel canlanmanın zeminini hazırladı. Artık Konstantinopolis Sarayı yalnızca güç oyunlarının değil, edebiyatın ve felsefenin de sahnesiydi. İkinci Theodosius'un saltanatının son yıllarında ise dizginler yeniden el değiştirecekti. Bu kez idari otorite saray harem ağası Chrysapius'un eline geçecek, diplomasiyi, vergilendirmeyi ve dış ilişkileri artık bu güçlü bürokrat yönlendirecekti. Onun adını biraz sonra Atilla ve Hunlar ile ilgili kısımda yeniden duyacağız. İkinci Theodosius döneminin saray entrikaları dışında dünya tarihi açısından asıl önemli kılan 3 büyük eseri var. Savunma mimarisi, yükseköğretim ve hukuk reformu. Şimdi bunları tek tek ele alalım. İlki belki de en görkemlisi, milattan sonra 413'te Pretorian Prefektörü Anthemius'un idaresinde başlatılan devasa kara surları projesiydi. Bu yeni surlar Konstantinopolis'in yerleşim sınırlarını batıya doğru genişletti ve şehri kara yönünden gelebilecek her türlü tehdide karşı korudu. Ama bu görkemli yapı 30 küsür yıl sonra ciddi bir sınavdan geçecekti. Milattan sonra 447'de şiddetli bir deprem surların büyük bir bölümünü ve 57 kulesini yerle bir etti. Üstelik bu en kötü zamanda olmuştu. Hun hükümdarı Atilla Balkanlar üzerinden başkente doğru ilerliyordu. Şehrin yöneticileri hipodromdaki rakip taraftar gruplarını yani maviler ve yeşilleri bu olağanüstü hal için seferber ettiler. Sonuç tarihe geçecek bir başarıydı. Surlar, dış sur ve hendek sistemleri de eklenerek 3 katlı aşılmaz bir savunma hattına dönüştürüldü ve bu iş 60 günden kısa bir sürede tamamlandı.
Bu sur kompleksi kentin önümüzdeki 1000 yıl boyunca sayısız kuşatmaya dayanmasını sağlayacak temel yapı olarak tarihe geçti. Taş ve harçla örülen surlar şehri fiziksel olarak korurken, II. Theodosius'un bıraktığı bir başka miras devletin zihnini ve hukukunu şekillendirdi. 425 yılında yayımlanan bir kararname ile Pandikteryon yani Konstantinopolis Üniversitesi kuruldu. Devlet eliyle finanse edilen ilk kurumsal yükseköğretim merkezlerinden biriydi bu. Bünyesinde 15'i Latince, 16'sı Grekçe eğitim veren toplam 31 profesörlük kürsüsü kurulmuştu. Hukuk, felsefe, retorik, tıp, aritmetik, geometri ve astronomi derslerinin verildiği bu kurum, Doğu Roma'nın idari kadroları için eğitimli bürokratlar yetiştirdi ve imparatorluğun dilsel ekseninin yavaş yavaş Latinceden Grekçe'ye kaymasını hızlandırdı. Aynı dönemde hukuk alanında benzer ölçekte bir devrim daha yaşanıyordu. Milattan sonra 429'da başlatılan ve 438'de yürürlüğe giren kodifikasyon çalışması, Büyük Konstantin döneminden yani 318'den itibaren yayımlanan tüm imparatorluk fermanlarını tek bir çatı altında topladı. 16 kitaptan oluşan Codex Theodosianus, ceza hukukundan idari teşkilatlanmaya, dini düzenlemelerden vergi sistemine kadar geniş bir alanı hukuki güvenceye kavuşturdu. Hem Doğu hem Batı Roma'da eş zamanlı olarak kabul edilen bu kanun külliyatı, bir asır sonra Justinianus'un hazırlatacağı Corpus Juris Civilis'e doğrudan zemin hazırladı ve Avrupa hukuk tarihinin köşe taşlarından biri haline geldi. II. Theodosius döneminde Sasanilerle ilişkiler ise Arkadius'un vasiyet diplomasisiyle başlayan barış dönemiyle birlikte uzun süre bozulmadan devam etti. Ama 1. Yazdagerd'in ölümünün ardından tahta geçen 5. Behram, Hristiyanlara karşı sert bir baskı politikası uyguladı ve bu milattan sonra 421-422 yıllarında kısa süreli bir savaşa yol açtı. Doğu Roma orduları sınırda beklenenden hızlı bir başarı elde etti ve barış çok geçmeden yeniden tesis edildi. İki imparatorluk arasındaki sınırlar ve ticaret yolları bir kez daha koruma altına alındı. Bu kısa çatışma dışında Theodosius'un tüm saltanatı boyunca doğu sınırları nispeten sakin kaldı. Asıl büyük sınav kuzeyden gelecekti. Kuzey cephesinde durum çok farklıydı. Hun tehdidi II. Theodosius döneminin en kritik güvenlik sorunuydu. Uldin önderliğindeki ilk Hun akınları püskürtüldükten sonra sırasıyla Ruga, Bleda ve nihayet Atilla idaresinde birleşen Hunlar Doğu Roma sınırlarını giderek daha fazla zorlamaya başladı. Milattan sonra 424'te Hunlara yıllık 350 libra altın haraç ödenmesi şartıyla ilk barış sağlandı. Ama Atilla ve Bleda güçlendikçe bu rakam daha da büyüdü. 439'da haraç 700 libra altına çıkarıldı. Milattan sonra 441 ve 447 yıllarında Atilla, Margus, Naissus ve Serdika gibi stratejik Balkan kentlerini yerle bir ederek Konstantinopolis surlarına kadar ilerledi. Bu saldırı tam da surların depremle yıkıldığı o kritik döneme denk geldi. Doğu Roma ordularının aynı sıralarda İtalya ve Kuzey Afrika seferlerinde meşgul olması başkentin elini iyice zayıflatmıştı. Sıkışan idare Anatolius Anlaşması ile yıllık haracı 3 katına 200 bin libra altına çıkarmak ve gecikmiş tazminatları ödemek zorunda kaldı. İşte tam bu noktada saray bürokratı Chrysapius sahneye çıktı. Atilla'yı ortadan kaldırmak amacıyla Hun elçisi Edekon üzerinden gizli bir suikast planı kurguladı. Ama plan açığa çıktı. Bunun üzerine ciddi bir diplomatik kriz patlak verdi ve Doğu Roma hazinesi bu skandalın bedelini de yüksek tazminatlarla ödemeye devam etti. II. Theodosius dönemi siyasi ve askeri çalkantıların yanı sıra kilise içindeki en çetin teolojik tartışmalardan birine de sahne oldu. Konstantinopolis Patriği Nestorius, Hazreti Meryem için kullanılan Theotokos yani Tanrı Anası sıfatına karşı çıktı ve bunun yerine Christotokos yani Mesih Anası tanımını önerdi. Bu basit bir kelime tercihi değildi ve bu ifade İskenderiye Patriği Kirillos ile derin bir kristolojik çatışmayı ateşledi. İmparator II. Theodosius bu krizi çözmek için milattan sonra 431'de 3. Ekümenik Konsül olan Efes Konsili'ni topladı. Konsil sonunda Nestorius aforoz edildi.
öğretisi mahkum edildi ve Theotokos ünvanı doktrinal olarak resmen onaylandı. Ama bu hikayenin sonu değildi. Sadece bir sonraki krizin zeminini hazırlıyordu. İkinci Theodosius döneminin son yıllarında bu kez İskenderiyeli Ötikes'in ortaya attığı bir başka tartışma patlak verdi. Mesih'in insani tabiatını ilahi tabiatı içinde eriten monofizitizm. Bu tartışma Theodosius'un ölümünden hemen sonra toplanacak olan Kadıköy Konsili'ne giden yolun taşlarını döşeyecek ve Hristiyanlık içindeki en büyük bölünmelerden birine yol açacaktı. Büyük Theodosius sonrası Doğu Roma tarihi aslında Arkadius'un krizlerle dolu vesayet yıllarından II. Theodosius'un kurumsallaşmış devlet yapısına uzanan bir geçişin hikayesidir. Arkadius dönemi imparatorluğun bölünme şokunu yaşadığı, askeri Got egemenliğinin tasfiye edildiği ve sivil bürokrasinin merkeze yerleştiği bir ara evre oldu. Arkadius'un oğlunun Sasani şahenşahına emanet ettiğine dair o tartışmalı diplomatik anlatı bile Doğu sınırındaki barışın korunarak genç II. Theodosius'un saltanatının güvence altına alınmasını simgeliyordu. II. Theodosius ise 42 yıla yayılan bu uzun saltanatta kişisel bir asker fatih olmaktan çok kurumsal bir reformcu olarak tarihe geçti. Taş ve harçla örülen aşılmaz surlar kentin fiziki bekasını garantilerken, mürekkeple yazılan Codex Theodosianus ve kurulan üniversite, devletin hukuki ve entelektüel omurgasını inşa etti. Atilla karşısında verilen ağır ekonomik tavizlere ve kilise içindeki derin kristolojik bölünmelere rağmen, bu dönem Doğu Roma'nın Orta Çağ boyunca ayakta kalmasını sağlayacak idari, hukuki ve kültürel temellerin kesin olarak atıldığı bir kurumsallaşma çağı olarak hatırlanıyor. Milattan sonra 450 yılının Temmuz ayında II. Theodosius bir av kazası sonucu hayatını kaybettiğinde geride bıraktığı miras kişisel zaferlerden çok daha kalıcıydı. Bugün hala ayakta duran surlar, hala referans alınan bir kanun külliyatı ve imparatorluğun geleceğine attığı sağlam temeller. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.